Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda crop serisine devam ediyorum. Bir önceki modelde anlattığım modelin aynı mantığıyla ilerleyen yine hoş bir model anlatıyorum. Tek farklılığı bu kısımda kolay bir örgü modeli seçtim. Örgüye yeni başlayanlar bile rahatlıkla örsün diye. Modelimiz yine halter yaka boyundan bağlamalı. Sırtta bu kez bağcık kullandım. Dilerseniz ilik yapıp düğme ile de bu kısmı birleştirebilirsiniz. Ben crop olarak hazırlıyorum fakat dilerseniz elbise robası olarak da kullanabilirsiniz. Bu kısımdan birleştirip alt kısmı tığ işi örerek tığ işi bir elbise veya kumaş dikerek yine bir elbise oluşturabilirsiniz. Modeli ben bir yaş için ördüm. Bunun için de 100 gram pamuklu bir iplik kullandım. İpliğin de yarısından biraz fazlasını kullandım. Tığ numaram 3. Ölçülerine bakalım. Boy 20 santim. Yaka genişliği 12 santim. Bu kenarın genişliğine bakalım. ...25 santim. Bu kısma da şöyle bakıyorum bağcık geçirdiğim için. Bu kısmın ölçüleri de 50 santim. Yapımına geçmeden önce sizlerden ricam videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalım aracılığıyla ördüğünüz tüm modelleri de Çok Şeker Örgüler Instagram sayfamdan bana ulaştırmayı unutmayın lütfen. Modelde orta kalınlıkta pamuklu bir ip kullanıyorum. Tığ numaram. Modelimize başlayalım. Yetişkin birine de bebeğe de aynı şekilde başlıyoruz. Tek fark buradaki modelimizin ilerleme ölçüsü. Başta bir zincir ile bu kısmı sıkılıyorum. Sonrasında 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir doluyorum. Modelimizi ikili trabzan üzerinden örüyoruz. Baştaki bu zincirin yuvasına batıyorum. 1, 2, 3. 3 tane ikili trabzan yaptım. Başta çekmiş olduğum bu zinciri de trabzan olarak sayıyorum her zaman. Artırma kısmı için 2 zincir çektim. Tekrar aynı yuva içerisine 1, 2, 3, 4. 4 tane trabzan yaptım. Karşılıklı aynı eşitlikte oldu. Modelimiz şu şekilde ilerliyor. Başta, ortada ve sonda artırmalarımız oluyor. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İkinci sıraya geçtim. Evet, ilk yuvaya artırmamı yapıyorum. 1, 2. Baştakinde trabzan sayıyorduk. Yani 1, 2, 3 trabzan oldu diyebiliriz. Sonrasında bu sırada modelimizi uyguluyoruz. Bir yuva atlıyorum. İkinciye geçtim. Trabzanımı yaptım. Sonrasında doladım. Atlamış olduğum bu yuvaya battım. Trabzanımı ördüm. Evet, buradaki yuvayı atlıyorum. Ortadaki yuvaya battım. Bir trabzan ördüm. Sonrasında atlamış olduğum yuvaya geri dönerek çapraz bir şekilde trabzanlarımı ördüm. Buradaki artırma kısmına geldim. Kenar kısım bitti. 1, 2.
Her zaman modelden, buradaki yanlardaki modelden bağımsız orta kısma 2 trabzan yapıp 2 zincir çekiyoruz. Tekrar aynı yuvaya 2 tane trabzan yapıyoruz. Orta kısmın arttırması da hep bu şekilde ilerliyor. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Evet, şimdi diğer kenara geçiyoruz. Burada da bu boşluğa yapacağız. Bu kısımda yaptığımız gibi. İlk önce sıradaki yuvaya bir trabzan yapıyoruz. Ardından dönerek bu boşluk içerisine çapraz bir şekilde trabzanımızı ördük. Sonrasında bir yuva atlıyorum, diğerine bir trabzan dönüyorum. Atlamış olduğum yuvaya da bir trabzan yaptım, modeli uyguladım. Bir tane trabzan yuvam kaldı. Buraya da artırmamı yapıp sırayı tamamlayacağım. 1 2 3. Her zaman sıra sonunda 3 trabzan yaparak artırmamızı sağlıyoruz. 1 2 3 zincir çekip 3. sıraya geçiyorum. Baştaki hemen yuvaya 2 tane trabzan yapıyorum. Zincir ile 3 sayılıyor. Sonrasında bu sırada sadece her yuvaya birer trabzan yapıyoruz. Bir sıra trabzan, bir sırada çapraz trabzan modelini uyguluyoruz. Devam edelim. Her yuvaya birer trabzan yaparak artırma kısmına geldim. Yuvanın içerisine 1 2 zincir, tekrar 2 trabzan. Sonrasında her yuvaya birer trabzan yapıyorum. Evet, son yuvaya geldim. 1 2 3 trabzan yapıp tamamladım. Başta ve sonda dikkatli bir şekilde artırmamız gerekli. Bu kısım dümdüz ilerlemesi için bunu dikkate alalım. Fazla veya eksik bu kısmı artırmayalım. 3 zincir çekiyorum. Örgümü çevirdim. Çapraz trabzan uyguladığım sıraya geçtim. Yine başta artırmamı yapıyorum. İlk yuva içerisine 2 trabzan yaptım. Sonrasında bir yuva atlıyorum. Diğerine bir trabzan dönüyorum. Bir öncekine bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde ilerliyor. Devam edelim artırma kısmına kadar. Evet. Şimdi bu kısımda da bir yuvamız kaldı. Bir önceki bu modeli uyguladığımız sıradaki işlemin aynısını yapıyoruz. Bu yuvayı atlıyoruz. Ortadaki artırma kısmına bir trabzan dönüyoruz. Bu yuvaya da bir trabzan yapıyoruz. Ardından artırmamızı yapıyoruz. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan şeklinde. Bu kenarı da aynı şekilde sıradaki trabzan yuvasına battım. Ardından çapraz bir şekilde tekrar bu artırma kısmındaki yuvaya batıyoruz. Bir yuva atlıyorum. Döndüm, diğerine bir trabzan modeli uygulamaya devam edelim.
ve bir yuva kaldı. Artırmamı yapıp sırayı tamamlıyorum. Evet. Modelimiz bu şekilde ilerliyor hep. Bir sıra tüm yuvalara trabzan yapıyoruz. Diğerinde çapraz trabzan uyguladığımız sırayı yapıyoruz. Artırma kısımlarını unutmayalım. Bu şekilde örerek modelimizi ilerletelim, devam edelim. Örgümü ilerlettim. Bu şekilde bir üçgen parça elde ettik. Kaç sıra örmüşüm birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 sıra bir yaş için yeterli olacaktır. Siz diğer yaşlara ördüğünüzde buradaki mesafeyi ilk önce ölçüp crop boyunun ne kadar olmasını istiyorsanız o şekilde bu artırmayı daha fazla yapabilir. İstediğiniz yaşa bu modeli örebilirsiniz. Şimdi ilk önce her iki tarafı ayrı ayrı örüp sonrasında etrafını örüp askılarını da tamamladıktan sonra modelimizi bitirmiş olacağız. Diğer aşamalara geçmeden önce bu kısmın ölçüsünü vermek istiyorum. Şöyle bu kısımdan 18 santim, alt kenar 33 santim, bu kenarın uzunluğu da 24 santim. Ölçüler de bu şekilde. Şimdi kaldığım yerden bu kısımdan devam ediyorum. Geri dönüş sağlayarak sadece bu kenarı örüp devam edeceğim. Burada bir eksiltme uyguluyoruz. Bu kenar aynı şekilde devam ediyor. Artırmalarımız kenarda aynı olacak. Bu kısımda da eksiltmelerimiz olacak. Başlayalım. Yine 3 zincir çekiyorum. Sıradaki modeli uyguluyorum. Çapraz trabzan modelini ve yine başta aynı şekilde artırmamı yapıyorum. Modelimizi uygulayarak bu kısma kadar gelelim. Tepe kısmı kadar geldim. 2 tane trabzan yuvası kaldı. İpimi doldum ve burada ortadaki kısma bir trabzan yapıyorum. Burada 2 tane trabzan yuvası eksiltmiş oluyorum. 3 zincir çektim ve geri döndüm. Döndüğümde de yine aynı şekilde 1-2 tane trabzan yuvası eksiltiyorum. Üçüncüden modelimi devam ettiriyorum. Sıradaki model sıram, her yuvaya birer tane trabzan yaptığımız sıra. Sıra sonuna gelelim. Sıra sonuna geldim. Bir yuva kaldı. Yine artırmamı yapıyorum. Sondaki yuvaya 3 tane trabzan yaparak ardından 3 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Yine artırmamı yapıyorum. Sonrasında model sırasını uyguluyorum. Sıra sonunda 2 yuva kalana kadar devam edelim. Sıra sonunda 2 trabzan yuvası kalana kadar ördüm. Şimdi doladım. Buradaki boşluk kısma bir trabzan yapıyorum. Ardından 3 zincir çekerek örgümü çevirdim ve yine 1-2 tane yuva atlıyorum. 3. yuvaya batarak sıraya başlıyorum. Bu kısmı bu şekilde eksilterek devam ediyoruz. Alt kısmı da yine artırarak
modelimize devam ediyoruz. Kenar kısma başladığımızdan itibaren 1, 2, 3 sıra ördük. Bu 4. sıramız. Toplamda bu kenar kısmı 6 sıraya tamamlayalım. Diğer tarafa başlayalım. Bu kenarı tamamladım. Toplamda 6 sıra örmüş oldum. Şimdi diğer tarafa geçiyorum. Modelin devamlılığını sağlamak için kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu kısımdan başlayarak gelmiştik. Şimdi buradan başlayıp diğer kenarı örmeye devam ediyoruz. İlk önce ipimi sabitliyorum. Ardından bu kısımda kaldığım için buradan bir sık iğne ile burayı tutturdum. 3 zincir çekiyorum. Yine 2 yuva atlıyorum. 3. yuvaya, hatta şöyle yapalım. Evet. Bu kısımdan başlıyorum. 3 yuva atladım. Dönüyorum. Modelimi devam ettiriyorum. Şöyle bakın. 2 yuva atladım. Diğer 2 yuvadan modelimi devam ettiriyorum. Eksiltmelerimiz yine aynı şekilde devam ediyor. Sıra sonuna geldiğimizde artırmamızı yapıyoruz. Bu kısımdan dönüp buraya geldiğimizde ise yine 2 yuva kalınca eksiltmemizi yapıyoruz. Bu kısma bir tane trabzan batıp sonrasında geri döndüğümüzde yine 2 yuva eksiltip bu kısımdan başlıyoruz. Yani buradaki işlemin aynısını uygulayıp diğer tarafı da bir 6 sıra örüp modelimizin orta kısmını tamamlayalım. Diğer tarafı da 6 sıra örüp tamamladım. Şimdi kenar kısımlarına ve askılarına geçiyoruz. İlk önce askımızı örüyoruz. Şöyle bu uca yuvaya bir tane sık iğne yaptım. Son sırayı ördükten sonra devam ediyorum. Hiç ipimi kesmedim. Zincir çekmeye başlıyorum. Çok sıkı veya gevşek olmayacak şekilde zincir çekiyorum. Boyutunu dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. 40 santim kadar zincir çektiğimizde yeterli olacaktır. Zincirimi çektim. Şimdi her yuvaya birer sık iğne yaparak askımı oluşturuyorum. Kalın bir askı istiyorsanız her yuvaya birer ikili trabzan yapabilirsiniz. Çakma sık iğne yapabilirsiniz. Bütün zincirin üzerini sık iğne ile doldurdum. Şimdi buradaki boşluğa yine sık iğne ile sabitliyorum. Askımız tamamlanmış oluyor bu şekilde. Şimdi diğer uca geçene kadar burada yaka kısmını örelim. Boşluğun içerisine 2 tane sık iğne yaptım. Sonrasında 3 zincir çekiyorum. Tekrar boşluğun içerisine 2 sık iğne yapıyorum. 2 zincir, tekrar 2 sık iğne. Bu kısmı da bu şekilde örüyoruz.
Buradaki fazlalık olan ipimizi de arada gizleyelim. Sondaki bu kenar kısım kalana kadar örelim. Yaka kısmı bu şekilde tamamlanmış oldu. Şimdi diğer askıya geçiyoruz. Bu sondaki yuvamız kaldı. Buna bir sık iğne yapıyorum. Ardından buradaki askının boyunca zincirimi çekiyorum ve üzerini sık iğne ile dolduruyorum. Diğer askıyı da tamamladım. Buradaki yuvaya batıp sık iğne ile sabitledim. Şimdi kenar kısmını örüyoruz. Dilerseniz burayı her yuvaya birer sık iğne yaparak da örebilir. Dilerseniz yakadaki bu modeli de uygulayabilirsiniz. Ben bu modeli devam ettiriyorum. 2 trabzan yuvasına birer sık iğne yaptım. Sonrasında 2 zincir çektim. Tekrar 2 sık iğne. Aralarda 4 sık iğne yapıyoruz. Buradaki mesafe aynı olsun. Evet, 4 sık iğne yaptım. 2 zincir, tekrar 4 sık iğne. Devam edelim. Kenar kısımda tamamlandı. Şimdi modelin alt kısmına geçiyoruz. 1 2 3 zincir çektim. Buradaki kenardaki trabzanlarımızı ve çekmiş olduğumuz zincirleri kullanıyoruz. Şöyle buradaki kenarı atlıyorum diğerine. Hatta buradaki zincirimizi başta 3 değil de fazla çekelim. 4 5 olsun. Buradaki zincir kısmına bir trabzan yapıyorum. 2 3 4 4 tane trabzan yaptım. Sonrasında 1 2 3 zincir çektim. Buradaki boşluk kısma battım. Bir sık iğne yaptım. Sonrasında geri dönüyorum. Oluşturmuş olduğum bu yuva içerisine 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım. Sonrasında 1 2 3 zincir çekiyorum. Bu yuvayı atlayıp bu zincir çekerek döndüğümüz kısma kenara batıyorum. Buranın içerisine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Ardından 1 2 3 zincir çekiyorum ve dönüp bu boşluk kısma sık iğne ile sabitliyorum. Ardından dönüyorum. Oluşturmuş olduğum bu yuva içerisine 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım. Ardından tekrar 1 2 3 zincir, bu kenara atlayıp zincir çekerek döndüğümüz kenar kısma batıyorum ve buraya 4 trabzan yapıyorum. Hep bu şekilde ilerliyor. Modelimiz de böyle. Devam edelim diğer uca kadar. Bu kısmı tamamlayalım. Alt kısımda tamamlandı. Son olarak 5 zincir çekip başta yapmış olduğumuz gibi bu uç kısma sık iğne ile sabitledim. Şimdi diğer kenarı da aynı şekilde örelim. Bu kısmı tamamlamış olalım. Bir tek bağcığımız kalıyor sırt kısmı için.
Bunun için de 60 santim kadar zincirimizi çekip üzerini burada olduğu gibi sık iğne ile kaplayalım. Modelin kenar kısımları tamamlandı. Zincir çekip üzerini yine sık iğne ile doldurarak bağcığı da hazırladım. Şimdi bu kısımlardan geçiriyoruz. Şöyle geçirdim. Düzenliyorum. Ardından arkadan çaprazladım. Burada kenarlarda zincir çekerek dönmüştük. Bu boşluktan çıkarıyorum. Aynı şekilde diğer tarafı da ardından elimle düzenledim ve bağladım. Bu şekilde arka kısmı da kapatmış olduk. Bağcığın uzunluğunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Modelimiz tamamlandı. Bir modeli daha birlikte tamamladık. Yine çok güzel bir model elde ettik. Benimle birlikte vakit ayırıp bu modeli denediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olarak destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki modelde görüşene dek sevgiyle kalın.